Japon dikişi ciltleme yöntemleri arasında en eski ve en fazla farklı deseni mevcut olan bir dikiş tipidir. Bu videoda size kaplumbağa kabuğu deseni denilen yöntemle defter dikmeyi anlatacağım. Kullandığım malzemelerin listesini burada görebilirsiniz. Cetvelinizi kartonlardan bir tanesinin uzun kenarına denk gelecek şekilde yerleştirip 1 ve 2. santimetrelere hem üstten hem de alttan olacak şekilde işaretler koyalım. Daha sonra cetvelinizi 2. santimetreye koyduğunuz işaretlere denk gelecek şekilde yerleştirip yukarıdan başlayarak 3'er santim aralıklarla kurşun kalemle işaretleyelim. Cetvelimizi bu sefer 1. santimetreye koyduğumuz işaretlere yerleştirip en üstten başlayarak 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ve son olarak da 2 santim aralık bırakarak yine kurşun kalemle işaretleyelim. Şimdi kağıtları iki kartonun arasına yerleştirerek mümkün olduğunca masanın üzerinde veya ellerimizin yardımıyla kenarlarından taşma olmayacak şekilde düzeltip üst ve alttan klipslerle sabitleyelim. Ki dikerken veya delme işlemi sırasında kayma olmasın. Burada klips yerine ataç veya mandal da kullanabilirsiniz. İşaretlediğimiz yerlerden delmeye başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken iğnemiz aynı delikten birkaç defa geçeceği için delikleri birazcık geniş tutmak olacaktır. Mumlu ipi iğneye geçirelim. Eğer mumlu ipiniz mevcut değilse yorgan ipi veya kalın dikiş ipi de işinizi görecektir. Kağıtların yarısını altta, yarısını üstte bırakacak şekilde parmağımızla göz kararı bir yer açalım. Defterin bitiminde attığımız düğümün gözükmemesi için bu aralıktan dikmeye başlayacağız. Araladığımız yerden iğneyi aşağıdan yukarı üst ikinci delikten geçirelim. Burada yaklaşık 7 ila 10 santimlik bir kuyruk bırakalım. Sonra sırt kısmından bir tur dolayıp aşağıdan yukarı aynı delikten iğneyi geçirelim. Böylelikle defterimizin ilk dikişini atmış oluyoruz. Şimdi sağ alttaki delikten iğneyi yukarıdan aşağı geçirelim. Daha sonra sırtın etrafından ipi dolayıp tekrar aynı delikten aşağı geçirelim. Başlangıç deliğimize geri dönüp iğnemizi yukarı çıkaralım. Bu sefer soldaki delikten iğnemizi tekrar aşağıya doğru geçirelim. Bir öncekinde yaptığımız gibi defterin sırt kısmından ipi dolayıp aynı delikten iğneyi tekrar aşağıya doğru geçirelim. İlk başladığımız delikten aşağıdan yukarı iğnemizi tekrar geçirelim. Şimdi bir sonraki deseni yapmak için soldaki deliğe iğneyi geçirelim. Aynı deseni oluşturmak amacıyla buraya kadar anlattığım işlemleri yaparak devam edeceğiz. Zaman zaman ağır çekimlerle, zaman zaman da hızlandırarak tüm defterin yapımını görmeniz açısından tek tek gösterdim. Son aşamaya geldiğinizde de defteri tamamlamanız için yapılması gerekenleri yine anlatıyor olacağım.
Son deseni de bitirdiğimizde ipi defterin üst kenarından dolayıp tekrar aynı deliğe geçirelim. Üst sıradaki deliklerden bir yukarıdan bir aşağıdan iğnemizi geçirerek deseni tamamlayalım. Son deseni de yapmak üzere defterin diğer ucuna kadar gidelim. Boşta kalan son deliğimizden iğnemizi geçirelim. Yine sırttan dolama yaparak daha önce öğrendiğimiz desenin aynısını yapalım. Artık klipsleri de çıkarabiliriz. Tamamladığımız deseni defterin diğer ucunda yaptığımız gibi üst kenarından dolayıp tekrar aynı deliğe geçirelim. Deftere başlarken kağıtları araladığımız yeri bulalım. Kaldığımız yerden iğneyi son kalan deliğe geçirelim. Fakat burada direkt alttan değil, defterin başında kağıtlarımızı araladığımız yerden iğneyi çıkaralım. İğneyi ipten çıkaralım. En başta bıraktığımız 7 ila 10 santim boyundaki kuyrukla diğer ipe standart bir düğüm atıp defterimizi tamamlayalım. Fazla olan ipleri makasla keselim. Dilerseniz iğneniz yardımıyla gözüken ipleri defterin içine doğru itebilirsiniz. Artık sizin de kendi ellerinizle diktiğiniz bir defteriniz var. Umarım videolu anlatımı faydalı bulmuşsunuzdur. Sorularınız için videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Kullanılan malzemeleri aşağıdaki açıklama kısmına ekliyorum. Ayrıca bu defteri yapabilmek için gerekli olan malzemeleri set olarak ekranda görülen linke tıklayıp alabilirsiniz. Yine bu linki de açıklama kısmına ekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.